Uçsuz bucaksız bozkırların ortasında, rüzgarın uğuldadığı o topraklarda yaşayan eski Türk halkları, hiç düşündünüz mü nasıl bir evrene inanıyorlardı? Onların gökyüzü, yeryüzü ve ruhlar dünyası nasıldı? Gelin hep beraber bu kadim dünyanın sırlarını aralayalım. İşte bütün bu anlatının merkezindeki soru tam olarak bu. Bize fısıldayan ama her şeyi de açıkça söylemeyen, tıpkı bu kaya resimleri gibi geçmişten kalan izler var elimizde. Peki bu gizemli dünyanın kapısını nasıl aralayacağız? Evet, aslında bu konuda kesin hükümler vermek için çok erken. Elimizdeki bilgilere baktığımızda Çin yıllıklarından bazı notlar, arkeolojik buluntular bir de daha geç dönemlere ait destanlar var. Bu parçaları birleştirmek adeta bir dedektif gibi ipuçlarını takip etmeyi gerektiriyor. Ama biliyor musunuz, bu sınırlılık konuyu bence daha da ilgi çekici kılıyor. Haydi bu ipuçlarının peşine düşelim bakalım. Ve bu dünyanın tam merkezinde, her şeyin üzerinde tek bir güç vardı. Bütün Bozkır imparatorluklarının kaderini avucunda tutan o mutlak varlık, Tengri. Bakın, Tengri sadece bir tanrı değil, gökyüzünün ta kendisi. Yaratıcı, yasa koyucu ve aynı zamanda yargıç. Bu inancın kökleri o kadar derin ki, milattan önce yaşamış Hyungnulara yani Hunlara kadar uzandığı düşünülüyor. Hatta biliyor musunuz, onlardan kesin olarak bildiğimiz tek tanrı ismi Tengri. Sadece bu bile, Bozkırların manevi dünyasının ne kadar köklü olduğunun en büyük kanıtı. İşte bu sözler Tengri'nin gücünü mükemmel bir şekilde özetliyor. Öyle, evreni yaratıp kenara çekilen pasif bir tanrı değil. Hayır, tam tersi. Yeryüzündeki temsilcisi, yani Kaanlar aracılığıyla dünyaya müdahale ediyor, emirler yağdırıyor ve halkını sürekli denetliyor. İtaat edeni ödüllendiriyor ama isyan edeni de en ağır şekilde cezalandırıyor. Öyle ki bütün bir halkı yok edebilecek kadar kudretli. Yani hayat, ölüm, zafer, yenilgi, her şey onun iradesine bağlı. Şimdi, gelin gökyüzünden biraz yeryüzüne inelim. Çünkü Bozkır insanı için dünya sadece topraktan ibaret değildi. Dağlar, sular, ağaçlar ve tabii ki özellikle hayvanlar. Hepsinin kutsal bir ruhu vardı. Ve elbette onlara yol gösteren atalarının ruhları. Hayvanlar göçebe yaşamın tam kalbindeydi ve bu durum doğal olarak inançlarına da yansımıştı. Bazen bir kurucu ata oldular, bazen bir boyun koruyucu ruhu yani Ongun'u, zamanı bile onlarla yönettiler, o meşhur 12 hayvanlı takvimle. Tengri'ye sunulan en değerli kurban yine onlardı ve tabii ki şamanların o ruhlar alemine yaptıkları yolculuklarda en sadık yoldaşlarıydılar. Ölüm, bildiğimiz anlamda bir son değildi. Sadece bir boyut değiştirmekti. Ataların ruhları, ailelerinin ve boylarının yanında kalmaya devam eder, onlara rehberlik eder ve karşılığında da saygı beklerdi. Onlar için yapılan törenler, sunulan kurbanlar, bütün bunlar yaşayanlarla ölüler arasındaki o kutsal bağı hep canlı tutardı. Bu bağ, bir halkın ortak hafızası, kimliği demekti aslında. Peki bir boy nasıl kurulur ya da bir kahraman nasıl ortaya çıkar? Eski Türk mitolojisi dünyanın başlangıcı ya da sonu gibi o büyük kozmolojik sorularla pek ilgilenmiyor. Onun asıl odak noktası boyların ve büyük liderlerin kökenini açıklamak. Ve bu kökenler istisnasız bir şekilde her zaman doğaüstü bir olaya dayanıyor. Bu doğaüstü doğumlarda da iki ana motif öne çıkıyor. Birincisi, bir insanla kutsal bir hayvanın, mesela bir kurdun ya da geyiğin birleşmesi. Bu, o boyun o hayvanla olan mistik bağını ve gücünü simgeliyordu. İkincisi ise bence daha da büyüleyici, gökten inen ilahi bir ışığın bir kadını hamile bırakması. Bu da ne demek? Soyun kökeninin doğrudan gökyüzüne yani Tengri'ye dayandığının en güçlü kanıtı. İşte size bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlıların kurucu efsanelerinden birinde hükümdarın alacalı ışık anlamına gelen kızı Alanur'un ilahi bir ışıkla hamile kaldığı anlatılıyor. Bu yeni bir dine geçilmiş olmasına rağmen o eski köken mitlerinin ne kadar güçlü bir şekilde yaşamaya devam ettiğini gösteren harika bir kanıt değil mi sizce de? Bozkırların o dinamik dünyası sadece askeri fetihlerle şekillenmedi. Aynı zamanda kültürel ve dini etkileşimlerle de sürekli bir değişim içindeydi. Peki, binlerce yıllık gök tanrı inancı, Maniheizm, Budizm ve İslam gibi büyük dünya dinleriyle karşılaştığında ne yaşandı?
İşte bu zaman çizelgesi, o büyük dönüşümün kilometre taşlarını bize gösteriyor. Her şey 762'de Uygurların, o dönemde popüler olan ışık ve karanlık mücadelesine dayanan Maniheizmi devlet dini yapmasıyla başlıyor. Ama sonra 840'ta Kırgızlar tarafından yıkılınca mecburen Tarım Havzası'na göç ediyorlar. İşte burada yeni yurtlarında yerleşik hayata geçiyor ve Budizmle tanışıyorlar. Ve son büyük kırılma 960 yılında yaşanıyor. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Kağan'ın İslam'ı seçmesiyle Türk tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Peki bu yeni dinlerin kabulü eski inançların tamamen ortadan kalktığı anlamına mı geliyordu? Geçmişin o güçlü yankıları bir anda sustu mu? Jean-Paul Roux'un da belirttiği gibi bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Eski din öyle birdenbire yok olmadı. Tam tersine yeni inançların içinde dönüşerek, onlarla iç içe geçerek yaşamaya devam etti. İşte bu gördükleriniz, o mirasın en canlı kanıtları. Şamanistik pratikler, su ve ateşle ilgili temizlik anlayışları, türbelere dönüşen atalar kültü, belirli hayvanlara atfedilen kutsallık ve kaderi öğrenme arzusu, bütün bunlar yeni dinlerin potasında erimiş gibi görünse de aslında sadece şekil değiştirerek kültürel DNA'mızın bir parçası haline geldi. Ve işte bütün bu anlatının sonunda kendimize sormamız gereken asıl soru bu. Bozkırların gök tanrısı, kutsal hayvanları ve atalarının ruhları binlerce yıl sonra bile kültürel kodlarımızda, geleneklerimizde, hatta belki dilimizde yaşamaya devam ediyor olabilir mi? İşte bu, hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.